Her şey resmi raporların ötesinde 1990'ların sonuna doğru o sisli sonbahar gecesinde başladı. Resmi kayıtlara göre bölgede sadece sondaj ve numune analizi yapılıyordu. Ancak o gece Kozak'ın derinliklerindeki köylerden biri olan Kaplan Köyü'nün yukarısında askeri araçların ve plakası sökülmüş siyah minibüslerin hareketliliği vardı. Köylüler jandarmanın yolu kapattığını, yukarıya kuş uçurtulmadığını söylüyordu. O gece ne arıyorlardı? Siyanür'ün eriteceği sıradan cevherleri mi? Yoksa 2000 yıldır haritalardan silinmiş bir krallığın mahzenini mi? Büro kaynaklarının satır aralarından sızan ve yerel halkın fısıltıyla büyüttüğü o iddia tam da bu geceyle ilgili. Antik Pergamon Krallığı, Roma İmparatorluğu eyaleti yutmadan önce krallığın en saf, işlenmemiş altın rezervini ve kutsal emanetlerini Kozak'ın altındaki volkanik dehlizlere saklamıştı. Efsaneye göre bu altınlar lanetliydi çünkü tapınak rahipleri toprağı mühürlerken bu altına dokunanın soyu kurur, toprağı çoraklaşır diye ant içmişlerdi. İşte o gece iddialara göre maden şirketi taşeronları devasa bir kaya kütlesini kırarken arkasında zifiri karanlık, insan eliyle oyulmuş bir galeri buldular. Galerinin girişinde antik Grekçe harfler kazılıyı. İçeriye giren iki işçinin ertesi gün apar topar memleketlerine gönderildiği ve bir daha onlardan haber alınamadığı anlatılır. Resmen kayıtlara geçmeyen ama köylünün hafızasına kazınan bu olay, Kozak'taki direnişin fitilini ateşleyen gizli bir kırılma noktasıydı. Altın madenciliği denince akla gelen ilk kelime siyanür. Bilim insanları bunun kimyasal bir felaket olduğunu söylüyor. Ama Kozak'ın karanlık çöken köylerinde siyanürün adı başka. Gece parlayan ölüm Kozak'ta özellikle maden atık barajının çevrelediği havzaya yakın yerlerde yaşayan çobanlar son 10 yılda tuhaf bir fenomenden bahsetmeye başladılar. Gece yarısı hayvanlarını otlatmaktan dönen ya da ormanda kaçak kesim yapan köylülerin ortak bir iddiası var. Bazı fıstık çamlarının köklerinden yukarıya doğru hafif mavi yeşil bir ışığın süzüldüğünü görüyorlar. Yerel halk buna siyanür hayaletleri diyor. Peki bu bir hurafe mi? İşin trajik, komik ve korkutucu yanı şu. Ağır metaller ve kimyasal atıklar yeraltı sularına karıştığında toprağın florasını ve bazı mantar türlerini mutasyona uğratarak biyolüminesans, doğal ışık saçma etkisi yaratabiliyor. Yani köylülerin hayalet gördük dedikleri şey aslında toprağın kimyasalla zehirlendiğinin ve kelimenin tam anlamıyla can çekişirken parladığının canlı kanıtı. Doğa katillerini kendi ışığıyla deşifre ediyor. 2012 yılının Mart ayı, Kozak Yaylası'nın en dik yamaçlarından birinde sürülerini otlatan 62 yaşındaki çoban Halil İbrahim'in hikayesi bölgedeki en ürpertici gizemlerden biridir. Halil İbrahim maden sahasının genişleme sınırındaki ormanlık alana girdi ve bir daha geri dönmedi. Günlerce süren arama kurtarma çalışmalarından hiçbir sonuç alınamadı. Ne bir kıyafet parçası ne de bir iz. Ancak olaydan 6 ay sonra köy kahvesinde konuşulanlar arama kurtarma raporlarından çok daha derindi. Köylüler Halil İbrahim'in kaybolduğu bölgede yerin altından gelen tuhaf, ritmik bir metal sesinden bahsediyorlardı. Sanki yüzlerce metre aşağıda devasa bir saat işliyor ya da birileri sürekli pirinç kapılara vuruyordu. Şehir efsanesi der ki, Halil İbrahim, maden şirketinin yasa dışı yollarla açtığı ve haritalarda göstermediği gizli bir havalandırma şaftına düştü. Şirket, üretimin durdurulmaması ve büyük cezalar alınmaması için bu şaftın üzerini allacele betonla kapattı. Bugün Kozak'ta rüzgarlı günlerde yamaçlardan gelen o metalik iniltinin betonun altında kalan yaşlı çobanın çan sesleri olduğuna inanılıyor. Burası Ayvatlar Köyü yakınlarında köylülerin mühürlü çam dedikleri anıt ağacın altı. Kozak'ta fıstık çamı kutsaldır. Bir aile doğan her çocuğu için bir çam diker. Ama bu ağaç farklı. Bu ağaç
Kozak'ta altının doğaya kurduğu pusunun intikam simgesi anlatılanlara göre. Maden şirketi buradaki tepeyi tıraşlamak için iş makinelerini gönderdiğinde bu devasa çam ağacını sökmek isteyen ekskavatörün hidrolik kolları sebepsiz yere patladı. Ertesi gün gelen başka bir iş makinesi ise ağaca birkaç metre kala ters döndü. O günden sonra işçiler o ağaca dokunmayı reddetti. Şirket ağacın etrafını kazıp onu adeta bir toprak adacı gibi ortada bıraktı. İşin tuhafı o günden sonra o ağaç yeşil fıstık vermeyi kesti. Gövdesinden zift gibi siyah bir sıvı akmaya başladı ve çevresindeki tüm küçük otlar kurudu. Yerel inanışa göre Kozak'ın ruhu o ağaca çekilmişti. Ağaç toprağın altına sıkılan siyanürü kendi gövdesine hapsederek intihar etmiş ve madencilerin yolunu kapatan canlı bir mühre dönüşmüştü. 6 bölümdür size Bergama Kozak Yaylası'nın altındaki ve üstündeki savaşları anlattık. Belgeleri inceledik, büro kaynaklarının gizli notlarına baktık, köylülerin gece yarısı korkularını dinledik. Kimilerine göre bunların hepsi birer şehir efsanesi, köylülerin madene karşı yürüttüğü psikolojik savaşın bir parçası. Kimilerine göre ise gerçeğin ta kendisi ama değişmeyen, efsane olmayan çıplak bir gerçek var. Kozak Yaylası artık eski Kozak değil. Altın madeninin yarattığı o devasa çukurlar, yer altından çalınan o antik sırlar. Belki yer altında parlayan siyanür hayaletleri yok, belki Pergamon'un altın odası sadece bir masal. Ama Kozak'ın yeşil altını, o güzelim çam fıstıkları artık yok oluyor. Ve insanoğlu toprağın altındaki sarı metali almak için yukarıdaki yaşamı öldürmeye devam ediyor. Soru şu, yarın o madenler kapanıp şirketler gittiğinde geriye kalan bu dilsiz, zehirli ve lanetli topraklarda kim yaşayacak? Kozak'ın efsaneleri mi yoksa bizim büyük sessizliğimiz mi? Kanalımıza abone olmayı ve toprağın sesine kulak vermeyi unutmayın. Bir sonraki Karanlık Dosya'da görüşmek üzere.